Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm detayları ve püf noktaları ile gerçek şambali tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şambali tarifi için 500 gram irmiğin üzerinden 1 su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Ve toz şeker ile irmiği şöyle bir karıştırıyorum. Bir silme tatlı kaşığı karbonat kullanıyorum. Karbonatı tatlının içerisine eklemeden önce bir tatlı kaşığı limon suyu ile aktifleştiriyorum. Gördüğünüz gibi limon suyunu ekler eklemez zaten karbonat kabardı, köpürdü. Yani bu şekilde karbonatı aktifleştirmiş olduk. Şimdi onu irmiğin üzerinden ilave ediyorum. Ve bir su bardağı da ılık süt ekliyorum. Malzemelerin hepsini önce bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Kaşıkla karıştırırken böyle koyu gibi duruyor aslında kıvamı. Daha sonrasında önemli bir püf noktası olan elimizle yoğurma aşamasına geçiyoruz. Şambalinin hamurunu elimizle şöyle 3-4 dakika yoğurduktan sonra böyle akışkan kıvamlı bir hamur haline dönüşüyor. Şöyle göstereyim size, bakın kenara topladığım zaman nasıl aktığını görebiliyorsunuz. Bir 3-4 dakika kadar mutlaka yoğurmanız gerekiyor şambali tatlısının hamurunu. Hazırladığımız bu şambali tatlısının hamurunu önceden tereyağı ile bol bol yağlamış olduğum 27 santimlik kare borcamın içerisine aldım ve spatula yardımıyla yavaş hareketlerle düzeltiyorum. Tatlıyı tepsiye güzelce yayıp düzelttikten sonra buzdolabına dinlenmesi için kaldıracağız. Şambali tatlısının en önemli püf noktalarından bir tanesi de dinlendirilmesidir. En az 12 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa benim yaptığım gibi 24 saat dinlendirip ertesi gün pişirebilirsiniz. Tatlının yüzeyinin pürüzsüz bir kıvamda olmasını istediğim için yemek kaşığı yardımıyla düzelttikten sonra hava almayacak şekilde streç film ile kapatıyorum. Eğer hava alırsa tatlı sertleşecektir ve asla istediğiniz gibi olmaz. Buna lütfen dikkat edin ve buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi gün ilk olarak tatlının şerbetini hazırlıyorum. Bunun için 2,5 su bardağı toz şekerin üzerinden 2,5 su bardağı su ekledim. Ve şeker eriyinceye kadar karıştırıp tatlının şerbetini hazırlıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekledim ve 5 dakika kaynatıp kapattım. Buzdolabından çıkardığım şambali tatlısını yaklaşık bir yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirdim. Ve ardından dilimleme işlemini gerçekleştiriyorum şu an. Yaklaşık 3 santim eninde küçük ince dilimler hazırlıyorum. İnce haliyle çok daha güzel oluyor bence şambali tatlısı. O yüzden 3'e böyle 8 boyutlarında dilimledim diyebiliriz. Dilimleme işlemini tamamladıktan sonra her dilimin üzerinden yer fıstığı yerleştiriyorum. Yer fıstığı ya da badem yerleştirebilirsiniz. İkisi de bu tatlıya çok yakışıyor. Şambali tatlısını fırına vermeden önce 2 yemek kaşığı kadar hazırladığımız şerbetten aldım ve fırça yardımıyla tatlının üzerinden bol bol sürüyorum. Sürdüğümüz bu şerbet şambali tatlısının yüzeyinin nar gibi kızarmasına yardımcı olacak. Tatlıyı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Şambali tatlısı nar gibi kızardı, çok güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkardım. Şu an sıcak haliyle hemen dilimliyorum. Pişerken o önceden kestiğimiz dilimler birbirine yapışıyor çünkü. O yüzden çıkarttıktan sonra tekrar bir bıçak yardımıyla bütün dilimlerin üzerinden geçiyorum. Ardından sıcak tatlının üzerinden sıcak şerbet döküyorum. Burası önemli. Hem tatlınız hem de şerbet sıcak olmalı ki şerbeti güzelce içine çeksin. Tatlının her yerine eşit şekilde olacak şekilde şerbeti döküyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınladığım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayabilirsiniz.
Videonun tarifin bu kısmını özellikle hızlandırmadım ki şambali tatlısı şerbeti ne kadar hızlı çekiyor siz de bunu görün istedim. Şerbetin tamamını döktüm ve gördüğünüz gibi neredeyse hepsini içine çekiyor anında. Yaklaşık 1 dakika içinde şambali tatlısı şerbetin tamamını içine çekmiş oluyor. Hazırladığımız tatlıyı şöyle 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ama bana sorarsanız eğer şöyle birkaç saatte buzdolabında dinlendirip güzelce serinlettikten sonra servis ederseniz çok daha güzel oluyor. Şambali tatlısı dinlendikçe güzelleşen bir tatlı tarifi kesinlikle. Eğer verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz hazırlayabileceğiniz en kolay şerbetli tatlı tariflerinden bir tanesi şambali tarifi. Aslında zor gibi gözüken, fazla malzemeliymiş gibi gözüken ama oldukça kolay, az malzemeli tatlı tariflerinden bir tanesi. İçinde un yok, yumurta yok, yağ yok. Daha ne olsun diyorum. Eğer hazırladığımız bu şambali tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.